Yemek Okulu'muza hoş geldiniz. Buranın var olmasının en önemli sebeplerinden biri mutfakla ilgili temel bilgileri hepimize yayabilmek. Bunlardan bir tanesi, küçücük bir tanesi aslında galeta unu. Galeta unu nedir? Ne işe yarar ve mutfaktaki artık kalan birkaç malzememizle nasıl galeta unu yapabiliriz? Size onu göstermek istiyorum. Şimdi galeta ununun fonksiyonu nedir? Galeta ununun aslında büyük bir tane de yan fonksiyonu var. Aslında 3 fonksiyonu var diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi ekmek içi olarak gibi de kullanılan köftelerde olabilir veya soslarda, muammara gibi, tarator gibi belirli sosların hem kıvamını hem lezzetini arttırmada kullanılması. Özellikle köftede düşünelim. Köftenin içerisine giriyor. Etin ve başka yumurtanın, yağın falan suyunu alıyor, çekiyor. Daha sonra kızarırken o nemi içerisinde tutmasını sağlıyor. Böyle bir etkisi var. Bizim Türkiye'nin köftelerinin diğerlerinden daha güzel olmasını sağlayan bir şey bir cepte. İkinci fonksiyonu nedir? Çıtırtı. Özellikle bu çıtırtı hikayesi 80'lerde derin yağda kızartmayla şinitzelin hayatımıza ilk girdiği dönemleri ben çocukken çok net hatırlıyorum. Pane yapmak, yani yumurtalayıp ondan sonra da galeta ununa buladığınızda o çıtır çıtır hal oluyor. Bunun hatta bir de soğan halkası tarifimizde bir yerlerde bulabilirsiniz. Daha büyüğü, böyle pankomtranlı, daha büyük çekerek yaptık. Onu da görebilirsiniz. Üçüncü bir fonksiyonda aslında bir şeylere yapışmasın diye. Yani bir ekmeği yaptığınızda altına koyabilirsiniz. Veya işte tavada makarna kızartacağız diyelim. Onu biraz altına koyup hem çıtırtı hem de yapışmazlık sağlamak gibi bir özelliği var. 3 tane temel özellik bunlar cepte. Galeta unu satın alabilirsiniz. Fırıncılarda aslında böyle hazır büyük paketler var. Fırıncıların da arada galeta unları oluyor. Onların da gerçekten piştiğinde altta kalan parçalardan yapıyorlar. Bu da çok iyi bir aslında ekolojik bir sistem diyebiliriz. Peki biz ne yapacağız? Evde ekmek kaldı. Biz genelde dilimliyoruz ki hani kurursa da dilimli kurusun diye. Azıcık nemliydi. Sabah ilk gelir gelmez bunları bir 10-15 dakikada fırına attık. Fırında da böyle hani hafif arada kapağını açmanız lazım ki ekstra suyu uçsun. İstanbul biliyorsunuz zaten nemli. Kurusa da içi zor kuruyor. Şimdi burada deliciklerinden anlayacağınız gibi Burak'ın ekmeği. Ondan koyuyoruz. Onu direkt mutfak robotuna atacağım. Mutfak robotunuz yoksa bir torbada dövebilirsiniz. Öğrenci evlerinde falan da. Hatta diğer aslında işlevi de çok ucuz bir şekilde aslında içeriği arttırmak, çoğaltmak. Mesela Ayvalık'ın bir köftesi vardı. %50'si ekmek içi, yarısı ekmekten ama bayağı güzel löpür löpür köfte yiyorsunuz hissinde hala barındırıyor. Bu da 4. fonksiyon sayılabilir. Şimdi ekmekleri böyle koyuyorum. Çalıştırıyorum. Şimdi bir kısım artık yerim açıldı. Bizim burada mutfakta yaptığımız bir ipucunu sizle paylaşmak istiyorum. Arada toplantılar oluyor. O toplantılardan da simitler kalıyor. Genelde biz bunları hani öğlen olana kadar lüpletmiş oluyoruz ama arada böyle 1-2 saklanan simitler oluyor. Onlardan çektiğimizde de o galeta ununun yemeğe kattığı lezzetin çok daha fazla olduğunu gördük. Bunları da ekliyorum ve çekmeye devam ediyorum. Bir de tabii bu tepside kalan parçalar var. O tepside kalan parçaları da hiçbir zaman atlamayın. Bunu yine arada yaparken ekmek kutusunun içindekiler de olur. Arada böyle 1-2 tane çörek otu var. Onlar da hiç önemli değil. Hepsi gerçekten ekstra lezzet. Şimdi bu böyle bir galeta unu oldu. Ben bu şekliyle kullanıyorum. Arada iri taneler de var. Ama derseniz ki ben şinitzel yapacağım Refika. Böyle incecik olması lazım. İşte o zaman bir süzgeçten geçirip ince ince hale sokabilirsiniz. Ama dediğim gibi biz genelde ekmek içi tarator gibi kullandığımız için gerek yok. Bunu böyle direkt cam kavanozumda kavanozluyorum. Bu benim en sevdiğim şeylerden biri. Arada sizden de sorular geliyor. Refika bunu nereden aldın diye. Bunu böyle bir şeyden almıştım. Daha da bulamıyorum. Ama söz veriyorum, hırs yaptım. Yaptırtıp bunu bir şekilde bir yerden bulacağım. Bulur bulmaz da size haber vereceğim. Ve biz bunları böyle genelde de şöyle cam kavanozlarda saklıyoruz. Ya Refika, bizde mutfak robotu yok.
kuruyan ekmek de kalmıyor. Hepsini yiyoruz. Ama ben galeta unu ihtiyacım olduğunda ne yapabilirim sorusu olursa da galetanız varsa yapabileceğiniz şeyler var. 3 tanesinden yapalım. Önce şöyle bir kırıyorum. Sonra ağzını şöyle elimle kapatıyorum. Şimdi bunlar böyle duruyorlar. Bunları direkt yine kavanozu kullanarak dövüyorum. Galeta unuyla galeta unu yapmak. Burada yalnız dikkat edin, yıllarca çok patlattım. Böyle bir arada gaza geliyorsunuz falan, böyle işten yorgun argın geldiğinizde, ki eski işimden şimdi yorgun argın olurum, sinirli o kadar olmuyorum. Güm diye vurup patlatıp bütün o tozları mutfak toz içinde bırakmakta bir olası durum. Bu 2 numara galeta unumuz da hazır. Bunları hatta belki bir tur daha geçirip iyice şinsellik bile yapabilirim. Artık bunun nasıl olduğunu siz de tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Daha fazla vaktinizi almayayım. Bir galeta unu her türlü ekmekten, öbür galeta unu galetadan. Ne işe yaradığını da öğrendik. İnşallah bu videoda işinize yaramıştır. Yaradıysa ne olur Refika ben bu videoyu beğendim diye basın. Vallahi hepsine bakıyorum. Aşağıda yorumlarınız varsa şunun da hikayesini öğrenmek istiyorum diyorsanız onu da söyleyin. Onu da yapalım. Biz buradayız. İşimiz gücümüz bu. Sizden haber bekliyoruz. Kanalımıza da abone değilseniz ne olur olun ki bunu yapmaya ve sadece bunu yapmaya devam edelim.